Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle çok şık bir kadın başlığı öreceğiz. Yapılışı gerçekten çok kolay ve çok kısa sürede örülen bir başlık. Başlığı bandana olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle genç bayanların çok severek kullanabileceği bir başlık olduğunu düşünüyorum. Bu başlığı istediğiniz ölçülerde örebilirsiniz. Şu şekilde ölçüyü hesaplıyoruz. Kulak memesinin 3 cm altından mezroyu tutuyoruz. Başımızın üzerinden geçirip diğer kulağın 3 cm altına kadar olan bu uzunluğu ölçüyoruz. 48-50 cm arası ideal arkadaşlar. Daha sonra artışların bittiği yere kadar olan mesafeyi ölçüp 2 ile çarpıyoruz. Çünkü bu tarafta da eksiltirken aynı uzunlukta öreceğiz. Bu mesafeyi 2 ile çarpıp baş çevresinden çıkartıyoruz. Kalan uzunluk ise bu artış ve eksiltmeler arasındaki mesafe. Burayı da yine istediğiniz uzunlukta artış ve eksiltme yapmadan örebilirsiniz. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta bir başlık örüyoruz. Benim ördüğüm başlık biraz uzun arkadaşlar. Çünkü kullanacak kişi kıvırcık saçlı olduğu için biraz saçları kabarık olduğundan dolayı uzun ördüm. Ama 48-50 cm uzunluk ideal. Yani bu noktadan bu noktaya kadar uzunluk 48-50 cm olmalı. Başlığın uzunluğu 55 cm. Eni ise 19 santimetre. Gelelim gerekli malzemelere. Yarım santimetre kalınlığında kalın bir ip kullandım. 100 gram yumaktan bu kadar arttı. Başlığı 8 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca birkaç ayraç, bir makas ve bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Başlığı örmeye bağcıktan başlıyoruz. Bunun için 2 ilmek alıyorum. Bu şekilde düğümlü bir ilmek aldım. 8 numara şişime ilmeği geçirdim. Bir tane daha ilmek alıyorum. Toplam 2 ilmekle başlayacağım. İlmekleri hep ön taraftan öreceğiz. Geri dönüşler yapmıyoruz. Diğer şişime aldığım ilmekleri kaydırıyorum. Birinci sıraya başlıyorum. 2 ilmeği de düz örüyorum. Yine dönüş yapmıyorum. Sol şişime ilmekleri kaydırıyorum. Düz örüyorum. Hep aynı işlemi yaparak bağcığın sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Bağcığı tamamladım. Bağcığın uzunluğu yaklaşık olarak 25 santimetre. Son kez ilmekleri örmeden sol şişime kaydırıyorum. Başlığı örmeye başlıyoruz. Burası birinci sıra. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artışı yapıyorum. Son ilmeği de düz örüyorum. İlmek sayısı 3 oldu. Dönüyorum. İkinci sırayı öreceğim. Ters tarafta bütün ilmekler ters örülecek. 3 ilmek ters örüyorum. Dönüyorum. Üçüncü sırada bütün ilmekleri düz örüyorum. Dördüncü sırada 3 ilmeği de ters örüyorum. Ön taraftayım. 5. sıraya başlayacağım. Ortadaki ilmeğin sağından ve solundan birer ilmek daha artış yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Alt sıradaki ilmeğin sol kanadına sol şişimle batıyorum. Bu ilmeğin arka kanadını örüyorum. Bir artış yaptım.
Bir ilmek düz örüyorum. Son ilmekten önce bir artış daha yapıyorum. Alttaki sıranın ilmeğinin sağ kanadını alıyorum. Sol şişime takıyorum. Bu ilmeğin ön kanadını örüyorum. Sol taraftaki artışlar da bu şekilde yapılacak. Son ilmeği de düz örüyorum. 6. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Ön tarafta 7. sıraya başlıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Alt sıranın ilmeğine sol taraftan batıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Bir artış yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Sol taraftan da bir artış yapacağım. Alt sıranın ilmeğine sağ taraftan batıyorum. Bu ilmeği sol şişe geçirdim. İlmeğin ön tarafını örüyorum. 2 ilmek düz örerek 7. sırayı tamamlıyorum. 8. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Dokuzuncu sıraya başlıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Alt sıradaki ilmeğin sol kanadını alıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir artış yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmekten önce sol tarafta da bir artış yapacağım. Yine alttaki ilmeğin sağ kanadını alıyorum. Sol şişime takıp ilmeğin ön kanadını örüyorum. Son 2 ilmeği de düz örerek 9. sırayı tamamlıyorum. 10. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. On birinci sıraya başlıyorum. Yine ilk 2 ilmeği düz örüyorum. Alt sıradaki ilmeğe sol şişimle batıyorum. Sol kanadını kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir artış yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bir artış da sol taraftan yapıyorum. Alt sıradaki ilmeğin sağ kanadını kaldırıp sol şişime yerleştiriyorum. İlmeğin ön kanadını örüyorum. Son 2 ilmeği de düz örerek 11. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 12. sırada birer işaret yerleştireceğim. İlmekleri ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördükten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ayraç da buraya yerleştiriyorum. Son 3 ilmeği de ters örerek 12. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 13. sıraya başlayacağım. 13. sıradan itibaren artışları işaretlediğim yerlerden yaparak devam edeceğiz. Aynı zamanda 13. sırayı örerken ilk 3 ilmeği ve son 3 ilmeği ters öreceğim. Bu işlemi her 4 sırada bir tekrarlayacağım. 13. sıraya başlıyorum. İlk 3 ilmeği ters örüyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Yine aynı şekilde artışlarımı sürdürüyorum. Alt sıradaki ilmeğin sol kanadını kaldırıyorum. Arka kanadına batarak düz örüyorum. Bir artış yaptım. 2 ayraç arasındaki 5 ilmeği düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir artış yapıyorum. Sıradaki ilmeğin altındaki ilmeğe batıyorum. Düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek sırayı tamamlıyorum. 14. sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum.
14. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 15. sıraya başlıyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Diğer ayraca kadar 5 ilmek düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir artış yapıyorum. Dönüyorum. 16. sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. ...16. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 17. sıraya başlıyorum. Başta da belirttiğim gibi her 4 sırada ilk 3 ve son 3 ilmeği ters öreceğiz. Şimdi 17. sıraya başlarken ilk 3 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan sonra bir artış daha yapıyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 17. sırayı tamamlıyorum. 18. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 19. sıraya başlayacağım. Bu sırada bütün ilmekleri düz öreceğim. Artış yapmayacağım. 3 kez daha 4 sırada bir artış yapacağız. Şimdi 19. sırada sıra sonuna kadar olan bütün ilmekleri düz örüyorum. Artış yapmıyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 20. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. 20. sırayı tamamlayıp dönüyorum. 21. sırayı öreceğim. 21. sırada ilk 3 ilmeği ve son 3 ilmeği ters örerken ayraçların kenarlarından birer artış yapacağım. Önce 3 ilmeği ters örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra bir artış yapıyorum. Ayraçtan sonra 5 ilmek düz örüyorum. Ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 21. sırayı tamamlıyorum. Dönüşte bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 23. sıraya başlayacağım. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğim. 24. sırada da ters örerek geri dönüş yapacağım. Bu şekilde 2 sıra örelim. 25. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. 25. sıraya başlayacağım. 25. sırada ilk 3 ilmeği ters öreceğim. Ayraçların kenarlarından artış yapacağım ve son 3 ilmeği ters öreceğim. Önce 3 ilmeği ters örüyorum. Ayraca kadar 4 ilmek düz örüyorum. Ayraçtan önce artış yapıyorum.
İkinci ayraca kadar düz devam ediyorum. Ayraçtan sonra bir artış yapıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 25. sırayı tamamlıyorum. Şimdi 26. sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. 27. sırada ön tarafta bütün ilmekleri düz öreceğim. 28. sırada yine ters öreceğim. 29. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. 29. sıraya başlayacağım. 29. sırada ilk 3 ilmeği ve son 3 ilmeği ters örerken ayraçlar kenarlarında birer artış yapacağız. Son artışımız olacak. Şimdi ilk 3 ilmeği ters örerek 29. sıraya başlıyorum. Ayraca kadar düz devam ediyorum. Ayraçtan önce bir artış yapıyorum. Sağ taraftaki son artışımız. Diğer ayraca kadar düz devam ediyorum. Ayraçtan sonra da bir artış yapıyorum. Bu artışımızda sol taraftaki son artış. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 29. sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra artış yapmayacağız. 30. sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. 31. sırada bütün ilmekler düz örülecek. 32. sırada yine bütün ilmekler ters örüldükten sonra 35. sırada ilk 3 ve son 3 ilmeği ters öreceğiz. Aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüzü sürdüreceğiz. İlmekleri eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ilmek eksiltmeye başlayacağız. Başlığın en geniş yerinin uzunluğu yaklaşık olarak 19 santimetre. Son ördüğüm sıradan başlık başlangıcına kadar ise 39 santimetre. 73. sıraya başlıyorum. Şişimdeki ilmek sayısı 23 ilmek. Eğer sizler biraz daha uzun yapmak isterseniz bu bölümde birkaç sıra ekleyebilirsiniz. Eksiltmelere başlarken 3 ters ilmekle başlamaya dikkat edelim. Şimdi 3 ters ilmek örerek başlıyorum. 73. sırayı örüyorum. Beş düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düz ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Daha sonra 4 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Buraya da ikinci ayracı yerleştiriyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek de bu tarafta eksiltiyorum. 4 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Son 3 ilmeği de ters örerek 73. sırayı tamamlıyorum. Dönüşte bütün ilmekleri ters örüyorum. ...74. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ön taraftayım. 75. sıraya başlayacağım. Bu sırada yine bütün ilmekleri düz öreceğim. Dönüşte de bütün ilmekleri ters öreceğiz. 77. sırayı örerken tekrar ilmek eksilteceğiz. Bu iki sırayı örelim. 77. sıraya başlıyorum. Ön taraftayım. Yine ilk 3 ilmeği ters örerek başlıyorum. 3 ilmek ters ördükten sonra 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4.
Ayraçtan önceki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Diğer ayraca kadar 4 ilmek düz örüyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği de yine birlikte düz ördüm. 1 ilmek de bu tarafta eksilttim. 3 ilmek düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 77. sırayı tamamlıyorum. 78. sırada bütün ilmekleri ters öreceğiz. 79. sırada düz öreceğiz. Yine 80. sırada ters öreceğiz. 81. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. 81. sıraya başlayacağım ve 3. kez eksiltme yapacağız. Yine 3 ilmek ters örerek başlıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Ayraçtan sonra 4 düz ilmek örüyorum. İkinci ayraçtan sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek daha eksilttim. 2 ilmek düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örerek 81. sırayı tamamlıyorum. Şimdi yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek 3 sıra örelim. 85. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Ön tarafta ters ilmekleri de düz örelim bu arada. 85. sıraya başlıyorum. İlk 3 ilmeği ters örüyorum. İki ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Ayraçlar arasındaki 4 ilmeği düz örüyorum. İkinci ayraçtan sonra da yine 1 ilmek eksilttim. 1 ilmek düz örüyorum. Son 3 ilmeği ters örüyorum. 86. sırada bütün ilmekleri ters örelim. Ön tarafta 87. sıradan itibaren her ön yüzde ilmek eksiltmelere başlayacağız. Dönüyorum. 87. sıraya başlayacağım. Önce 4 ilmek düz öreceğim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek ilmek eksilteceğim. İki ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek daha eksiltiyorum. Devam ediyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri ters örelim. 89. sıraya başlıyorum. İlk 3 ilmeği ters örüyorum. Son ördüğümüz ters ilmekler. Bundan sonra ters ilmekler örmeyeceğiz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Artık ayraçları da çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Ayraçtan önceki ve sonraki ilmeği birlikte düz örüp 1 ilmek daha eksilttim. Son kalan 3 ilmeği de ters örerek sırayı tamamlıyorum. 90. sırada bütün ilmekleri ters örelim. 91. sıraya başlıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksilttim. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmeği düz örerek 91. sırayı tamamlıyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. 93. sıraya başlıyorum. 1 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek daha eksilttim. Son ilmeği de düz örüyorum.
Dönüşte bütün ilmekleri ters örüyorum. ...95. sıraya başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Şişimde kalan ilmek sayısı 5 ilmek. Ters tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. ...97. sıraya başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine son 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Şişimde kalan ilmek sayısı 3 ilmek. Ters tarafta bu 3 ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. 99. sıraya başlıyorum. 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar ters tarafta bu 3 ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. Başlığımızın 101. sırasıyla başlığı bitirip bağcığa devam edeceğiz. Bir ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Şişimde 2 ilmek kaldı. Bundan sonra bu 2 ilmeği hep ön yüzden örerek örmeyi sürdüreceğiz. 2 ilmeği önce sol şişime aktarıyorum. Daha sonra düz örüyorum. Yine sol şişime aktarıyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Diğer bağcıkla eşit uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi bu 2 ilmeği kapatacağım. Önce ilmekleri sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bu şekilde bir ilmeği eksilttim. İpi kesiyorum. Kalan ilmeğin içerisinden ipi geçirerek sabitliyorum. İpi bir iğneye geçiriyorum. Kordonun içinde ipi gizleyeceğim. Hemen dibinden batıyorum ve bu 2 ilmeğin arasından iğneyi geçiriyorum. Bu şekilde fazlalığı kesiyorum. Diğer ipi de aynı şekilde gizleyelim. Bütün işlemlerini tamamladım. Düz örgü olduğu için içeri doğru kıvrılıyor. Şimdi şampuanla başlığı yıkayacağım. Düz bir zemin üzerinde kurumaya bırakacağım. Bu işlemleri tamamladıktan sonra son halini ve ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, başlığın son hali bu şekilde. Başlığı yıkadıktan sonra düz bir zemin üzerinde kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra ters tarafından yakın mesafeden buhar tuttum. Ütüyü değdirmedim. Ölçülerini de paylaşmak istiyorum. 3 ilmek artış yaptıktan sonraki genişlemeye başlayan yerden diğer uca kadar olan uzunluğu 55 santimetre. Genişliği ise 19 santimetre. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.